We're here in Beşiktaş, Istanbul, Turkey, with Alperen Sengun. Alperen Sengun, Yes, yeah. Alperen Sengun. And Dennis helping us translate here. We watched you play yesterday. We watched you, go through a workout today. Alperen, for people watching this video who maybe have never seen you play or have never heard of you, how would you describe yourself as a basketball player? Yani 18 yaşındayım. Bu sene I'm 18 years old. And bu this sene season, daha çok profesyonel oldum. Basketbolu yani bu sene Süper Lig'de daha çok alıştım bu sene. I became more professional this season. Geçen sene Süper Lig'de oynuyordum ama daha az oynuyordum. Last Bu sene season I was playing also for the Super League, but this season bu sene daha çok bana sorumluluk verildi. they gave me more responsibility. So before we get into kind of your post play, your rebounding, all that, Reboundlarına bakmadan önce I'm curious what you think of this clip here. bu göstereceği klip hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. The 360 dunk. I don't think we expected that from you. 360 derece smacın. Bunu beklemiyordum senden. What were you thinking during that moment? Ne düşünüyordun o esnada? Ya ben zaten hani sezon başından beri böyle pozisyonlar kovalıyordum diyebilirim. I always wanted to do these kind of positions as 360 dunk, but Onları yapıyorum yani antrenmanda falan da deniyorum. I even do it during the practices, so I always try. Ve o anda da içimden geçen oydu. Bir anda That's tuttum what yani. I felt and that's what I thought. Because you weren't dunking so much in the past. When I've seen you, you're maybe not as explosive. What allowed you Evlerinde to çok become such a smaçlarını dunker? görmedik. Nerede? Yani daha öncesinde daha çok smaçlarını çok görmedik. Ama şu anda daha fazla smaçları görüyoruz senden. Ve bunun bu kadar sayısının artmasının nedeni nedir? Dediğim gibi eskiden hani fizik yapım biraz daha buna uygun değildi. As I've said before, that my physical ability wasn't enough for those positions, but right now, Ama bu sene fiziğimi daha çok this geliştirdim. season, I improved my physical, Daha atletik bir vücuda sahibim şu an. and I have more athletic body right now. Ve şu an deniyorum, That's hepsini why I deniyorum. just try, Yapabildiğim and her şeyi and I deniyorum. try everything. Yeah, really impressive just to see that. So I think your rebounding is one of your best qualities. Reboundların bana göre seninle alakalı en önemli şeylerden bir tanesi. As you can see, you're very good tipping the ball to yourself like this, Bolu tiplemende de çok iyisin. and then pushing in transition, eventually finishing on the other end. Bitirmede de. What makes you such an effective rebounder? Why are you such a good rebounder? Nasıl bu kadar iyi rebounder oldun? Ya biraz rebound sezgim var küçüklükten beri. I have an initial thing that I feel about rebounding. Yani topun atıldığı yerden nerede duracağımı düşünüyorum biraz. Whenever they sana pasta mı? Yok, Topun atıldığında, atıldığı şut yerde. atıldığında. When they shoot the ball, I know where the ball will be. So Topu iyi takip ediyorum yani. I follow Biraz the da ball rebound very, sezgim var. I follow the ball very well, very good, and I feel it. It comes from inside. So you can read the ball off the rim, very well for a guy your Çok iyi size. okuyabiliyorsun. And then here, even with the one hand, you're comfortable with these one-handed rebounds. Burada da tek elle rebound alıyorsun ve tek elle rebound alırken senin için kolay oluyor mu, rahat oluyor mu? Evet ya Yes, it is very easy and comfortable. I'm very comfortable with the one hand rebounding. And that's something you see here, from Jokic. A guy like Nikola Jokic is really comfortable using one hand, tapping the ball to himself. I think that's where you guys have some similarities. And then this tip dunk here, this is, anyone who says you're not athletic isn't Burada da watching this. smacı görüyoruz ve atletik, anyone is not athletic. Anyone who says he's not athletic Yeah. hasn't seen this clip. Sana herhangi biri eğer atletik bir oyuncu demiyorsa bu videoyu görmeli dedi. What are you thinking in this play? Burada ne düşünüyordun? ya burada da yani nasıl söyleyeyim içimde bir sezgi oldu, kaçıracağını düşündüm. I just felt and I thought that he will miss it. Takip ettim topu. So I was following the ball. Biraz da tam istediğim yere düştü topu yani. O And yüzden then, and also the ball fell in the way that I wanted to fall down. evet. So it happened like that. And then in pick and roll is where I think you're really good. You set Pick and good roll'lar da screens. çok iyi. Perdelemeler çok iyi.
and then you're a guy who can go up and catch a lob. You have great hands. Where do the hands come from? Eller nereden geliyor? Yani ellerdeki bu güç ve bu özellik. Ya dediğim gibi altyapılarda yani buna alıştırdılar. Yani oradaki çalışma düzenimiz böyleydi. Mesela hani vururlardı topu atarken. Yani o kaldırma They made şeylerine us çalıştık. actually while I was young, while I was practicing during the different clubs. Yani altyapılar dediğim Evet. Giresun ve Banvit'ten. Banvit'te genel olarak. In Banvit, he talks about Banvit that they made us to do that, and because while we were going to the rim, under the rim, they were all even tapping the ball very hard. So you know, we had to become tougher and tougher day by day. Yeah, that's what stands out. One of the main things is your hands are really, really good. Zaten ellerin çok kuvvetli, ellerin güçlü olduğu ve iyi olduğu. And you're not afraid of contact here. You can see, like, you're not afraid to challenge the Burada, opponents. burada challenge için korkmuyorsun diyor. Yok. Pozisyonu göremiyorum. Yani tamam hayatım boyunca o şeylerden hiçbir zaman geri adım atmadım. I never step back in my Yani life. bana ne kadar sertlik verdilerse During ben those daha çok positions. sertlik vermeye çalıştım. Whatever they give me as a hard time, I gave them more hard time. Okay, I like it. Harder time. And your footwork too on these spin moves. Ve ayaklardaki ayaktaki hız. Footwork as On these spin speed. moves. Oh, yeah. Really good. Buradaki hareketlerde göremiyorum ama çok iyi. Evet. Where do you take these spin moves from? It's always been a big part of your game. Nereden aldın? Spin move'ları da nasıl söyleyeyim? Yani nasıl geliştirdin? Evet. Eski NBA'de izliyordum. Shaquille O'Neal'ı da izliyordum. I was watching the old NBA and Shaq O'Neal. Evet, bazı spin move'larımı da ona göre And some yapıyordum of my zaten moves are genelde. like him, like his Shaq. moves. Yeah, Yeah, Shaq. baseline dönüşlerimi Turkish Shaq. Turkish Shaq diyor senin için. biliyorum. So now stepping out and shooting the ball is Stepping- going to be important for you. Step out yapıp topu çembere atmak da senin için artık önemli olacak. Evet, biliyorum. Yes. I think you're at your best when you hold your follow through. You see on this clip, you go like this, Topu- right? I think you're at your best when you finish your shot. Topu elden çıkarıp bitirmen aslında en iyi burada gördüğünüz gibi. Like as you'll see on this next one, hold the follow through, it goes in, right? What are some of the keys for you to continue improving as a shooter? Sezon başı biraz da az güveniyordum kendime. During the beginning of the season, I was not sure about myself and I wasn't trusting myself actually. Çünkü bu zamana kadar hep içeriden bitirmeye alışmıştım yani. Because I was very I got used to going under the rim. Ama artık yani şuta ihtiyacım olduğunu biliyorum. But I know that I need shooting the ball. Bu sene daha çok çalışıyorum buna. And I'm working harder this season. So now, if you're making shots, the defender has to come out, right? Şutu çıkardığında, topu elinden çıkardığında savunmacının geri çekilmesi lazım. So as you see on this Burada clip, gördüğün Evet. gibi. then you can go to the rim, right? Ve If you're a threat, girebiliyorsun. they have to close out. And then you can get to the front of the rim, use your creativity, and finish. So your post up, it's very rare that I see an 18-year-old with this type of footwork and skill in the post. 18 yaşında birinin bu kadar yetenekli post up'ların olması çok görünür bir şey değil. Especially with your spin moves. The Özellikle spin, the quick spin. move'larınla. You have a great understanding of they're leaning on you and then you spin off, right? Çok iyi anlayabiliyorsun yani spin onlarında ve senin üzerine geldiklerinde oyuncuların. Where does this come from? Bu nereden geliyor? Yani bunu da videolarını çok izledim. Dediğim gibi Shaquille O'Neal, Hakem I Olajuwon'u watch a izledim lot çok. those clips. Ama daha çok O'Neal. maçta da biraz da doğaçlama oluyor yani. Oyuncuyu neremde hissettiğime And I göre feel oynuyorum. where the player is during the game on the court, so it always gets the spontaneous. Beni savunan oyuncuya göre It yapmam depends on gerektiğini the düşünüyorum. player who defends me, so I have to do it. Whoever defends me, and I have to do it. Do you study Jokic in the post? Yeah? Postlar için Jokic'i çalıştın mı? Genelde Jokic'in her şeyini çalışıyorum ya. I always study. I mean, generally I study him. Every Similar, move of him. very similar Çok- with çok benzer. these moves. Genelde zaten Jokic'e benzetiyorlar yaptığım hareketleri. Yani Yok, onu çalışıyorum çünkü genel olarak. Yeah, some people say that it's similar to Jokic's moves. What do you see here on this play? Explain this play to me. Burada ne görüyorsun? Bunu biraz bana açıklayabilir misin?
Ya burada böyle pozisyonlar çok oluyor bu sene, yani çok oldu. Ya These pas positions verecek happens birini a lot. bulamadığım zaman And whenever I can't pass the ball or I can't find a player who I can give the ball, pass the direkt ball. birebir oynamak istiyorum. I want to play one-on-one. Yani move'larımı kullanıyorum. I just use my moves. Oyuncuya göre, savunmaya göre, nerede durduğuna göre. Depends on a defensive player and depends on where he stands. Your passing is a huge part of your game as well. A big strength is your passing. Pasların çok önemli ve oyunda da çok önemli. En güçlü olduğun şeylerden bir tanesi zaten paslar. What makes you such a good passer? Çok iyi pasör olmak için olmanın nedeni nedir? Yani oyun görüşüm biraz I read the game. What do you see on this play? Take me through this one. Burada bu oyunda ne görüyorsun? Bize biraz açıklayabilir misin? yani zaten artık genel olarak posta aldığımda bana double team'e geliyorlar. When I get the post, they double team up. Yavaş yavaş kendime çekiyorum oyuncuyu And slow by slow. ve doğru zamanı bekliyorum pası I vermek için. wait for the right time to get the pass. Ve doğru zamanı bekliyorum pası vermek için. To pass the ball. Sorry, I wait for the good time to pass the ball. O boşluğu gördüğümde direkt veriyorum. And Ne şekilde olursa olsun vermeye çalışıyorum. When I see the empty spot and I pass the ball. And as you can see, Jokic, very comfortable behind the backs, everything. Burada Jokic'i çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz zaten bu play'de. And then on these short rolls, you'll call them. Short rolls to the rim. Short rolls to the rim. Oh. Potaya görebiliyorsunuz. What do you see here? Burada ne görüyorsun? Burada dediğim gibi arkadaşlarımı tanıdığım, yani biraz onları tanıdığım için As I ben said topu before, aldığımda I know my teammates. oradan kat yapacağını düşünüyorum ve ilk baktığım yer orası oluyor I zaten. get the ball and I know that he will cut and ilk yaptığı kaçırdım. Yani birbirimizi tanıdığımız için ben topu aldığımda onların nerede ne yapacağını biliyorum daha çok. We all the teammates we know each other and I know on the court what they will do and they know what I will do. Ve zaten o maçına göre, mesela bu Depends on Bursa the maçıydı. game. This is the Bursa game. Bursa'nın şu hafta yaptığını biliyorduk ve short roll yapıyorduk. Yani yapacaktık We were o doing maç. the short roll. Yani antrenmanlarda da çalışıyorduk aslında And bu we were hareketi. practicing also during the practices this play. It's a great pass and great Bayağı understanding. güzel bir pas. And also being able to throw these bounce passes from the Bounce perimeter. paslar da çok iyi. Very small window to fit it in, but you're very accurate with your passes. Paslarda çok iyisin. Thank you. And like a Sabonis, you know, it's Sabonis. similar. You can see here. Burada da çok benzer bir şey görüyoruz. So that's your offense. Bu senin hücumdaki hücumun aslında. What type of defender do you think you can be in the NBA? Yani biraz daha ellerimi, yani top çalma özelliğim var biraz. Yani I have to steal the ball. So I have this ability to steal the ball. yani orada herkes çok güçlü, biliyorum. And in NBA, everyone has a very good strength, and I know it. Ve ben de oraya gittiğimde hani elimden geldiği kadar güçlenmeye çalışacağım. And whenever I go there, I will become more powerful and I will get better in NBA. Evet. So this clip here in pick and roll, you're defending pick and roll. Burada pick and roll'da savunmacı olduğunu görüyoruz. What would you do differently here? Anything you would have done differently? Burada daha farklı bir geçireceğim. şey yapabileceğini düşünüyor musun? Evet. Yapabileceğini. Burada hata yapıyorum çünkü Sinan Güler ve Solak I did a mistake over here. solunu açıyorum. And with Sinan, I was on the left. Evet. Ve zaten son periyot. And it's the last period, quarter. Kafa olarak da yoruluyoruz, o an And düşünemiyoruz. mentally, I was very tired and I couldn't think during the last quarter of the game. And I think the key here is to be able to square up the ball. So like Buradaki anahtar square up the ball pozisyonunda olmak. so stay in front of the ball, right? You want to Yani topun önüne geçmek aslında. and make sure that you're not so open. You know, Yani you çok see. açık olmadı, açık bırakmamak önemli Evet, burada. biliyorum. And that'll be important. In this next clip, you do a really good job of that, okay? You see your stance is better. Burada çok daha iyi duruşlarım. Can you see the difference? Buradaki farkı görebiliyor musun? Evet, görüyorum. Yes, I can.
Yeah, Ba- that's really good defense. Bazen de Bayağı iyi bir savunma. maçın bazı kısımlarında biraz yoruluyorum. Aslında daha kötüydü skin savunmam was- sezon başında. Tekrar söyle. Sezon başında skin savunmam daha kötü çünkü daha bu zamana kadar hep 4 oynamıştım. I played before the season. I played 4, and that's why it was worse. Bu sezon 5 oynadım. Defense, Bu and sezon this 5 season I oynamaya played başladım. 5. That's why I started to play 5 this season, Daha çok da geliştireceğimi and düşünüyorum. I will improve it more. I think that. Because you see your stance, you're not Statleri sitting. görebiliyorsun zaten. So I think if you get down in a deeper stance, maybe give yourself more room, Kendi daha alan yaratabileceğini görüyorsun zaten. then you can keep the ball in front of you. Ve evet, topu da zaten elinde tutabileceğini görebiliyorsun. Yes. And you'll learn, like Jokic here. This is really good. Burada zaten öğreniyorsun. Yok içinde burada gördüğümüz gibi. So you see Jokic, he's in a better stance, and he's giving himself more space to keep it in front. You see? Burada yok içi görüyor musun? Kendi zaten daha büyük bir alan bırakıyor ve Keeps the ball in front, and then the block. Evet, Önünde, yerini çok evet. ayarlıyor. That's really good. And then this one is perfect. So you see your head is in line with the ball. topla kafan aynı çizgide You're in a stance, ve stance'desin. Evet, and you're giving yourself enough space. Ve zaten kendine alan yaratıyorsun. evet. It's perfect. Ve bu çok iyi. And then here, the block at the rim. You have great instincts for blocks. Where does this come from? Ya biraz da nasıl söyleyeyim? Zaman timing'im iyi ona My göre. timing is good. Yani daha çok karşındakinin yani adımıyla adımlamaya çalışıyorum And hareketlerimi. I step with the person who's defending me. You know, I try to do that. Onunla aynı anda sıçramaya Who's coming to çalışıyorum. offense, sorry, and then I try to jump at the same time with him. O yüzden o sezgimde biraz iyi. And my instinct is very strong with that. And you're very good with your quick hands too for these steals. Hızlı yani top çalmada çok iyisin. You said you always try to steal the ball. You've Her always zaman played topu like this? çaldığını söylemiştin. Her zaman böyle mi oynamıştın? Ya bu zamana kadar evet ellerim hep aktifti savunmada. Until this time, my hands were very active during when I defense. And that's what's helped Jokic in the NBA. He's not as good of an athlete even as you, but because he's so smart and his hands are active and quick, it makes him, effective. Yok ki senin kadar atletik değildi fakat NBA'de bu ona çok yardım etti. Ellerinin bu kadar hızlı oluşu. Onda şu an steal'da yüksek yani uzunlarda birinci sırada hatta galiba. He is I think number 1 in this about the stealing the ball steals in NBA. Jokic. Yeah, good memory. Çok iyi hatırlıyorsun. Evet, aklı oyun zekası çok iyi olduğu için And onun his game mindset is very good. He reads the Nerede, game ne very yapacağını, good. So he knows duracağını, nerede where duracağını to iyi biliyor. stand, what to do, what moment. He knows it very well. And in this situation, pick and Peki bu roll, durumda you have to pick and defend roll'da, 2 players at once. İki oyuncuya aynı anda savunma yapman gerekiyor. How do you know who to defend at what moment? Hangisini hangi anda savunacağını nereden biliyorsun? Bazı oyuncular daha iyi pull-up atıyor. Some players pull-ups better and then some are not. Ona göre el gösterip uzuna hemen dönmem gerekiyor bazen. I have to show the hand and then turn to the Bunu aslında daha kötü yapıyordum ama geliştirdim kendimde. I wasn't doing well before, but I improved myself. So show the hand to the ball handler, and then get back to the roll man for the block. Yes. It's good. Okay, and then defending one-on-one. So we talked about pick and roll. Birebir savunmada pick and roll'dan bahsettik We talked about some different situations, but ve burada farklı pozisyonlardan bahsettik. if you're going to play some 4, then maybe you'll have to defend some shooters. 4 oynarsan eğer shooter'ları zaten şutörleri savunabilirsin. Yes. What do you see here? Peki burada ne görüyorsun? Ya burada hata yapıyorum, şutuna I çıkıyorum. made a mistake and I try to shoot the Şutuna ball. hamle yapınca o da geçiyor beni. Bunu ben de kullanıyorum Şuta mı hücumda. çıkıyorsun, şutöre mi? Şutuna çıkıyorum yani. Oh, no, Adım şuta- atıyorum. okay. Fake so I diyorum step yani. and Fake then, atıyor, you know, geçiyor. And then I try to blokluyor musun peki? Yok bloklamıyorum. Bloklayamıyorsun. Geçirdim. Smacı vurdum. Görmediğim için hiçbir şey şu anda. So I made a mistake. And I think so many of today's NBA players are shooting threes
playing on the perimeter. So it's important to continue improving your perimeter defense. Üçlüklerini geliştirmen çok önemli çünkü zaten bugünün NBA oyuncularında da bunu görüyoruz üçlüklerde. But this was a great example Ama bu of çok what iyi you bir can örnek. what you can be defensively. Ama burada nasıl savunabileceğini görüyoruz zaten. Daishan-Pierre, Pierre, you're keeping him in front. onu önünde tutuyorsun. And then this is great. I know they call the block, but this is a charge. Bunu aslında blok diye saydılar ama bu charge. What do you see on this play? Burada ne görüyorsun? Bu hücum faulleri aslında burada çalmıyorlar Türkiye Ligi'nde. They don't call these offensive fouls. Ama bunu eskiden daha iyi yapıyordum yani. But Eskiden daha I iyi used to do çalıyorlardı. it before better, and then they used to call the refs used to call it. Yani dediğim gibi hani karşılıyorum. Yani bana vurduğunda atıyorum kendimi direkt. And then the last section here is rim protection, blocking shots. Burada da pot altı savunması. Do you think you can be a shot blocker in the NBA? Shot blocker olabileceğini düşünüyor musun NBA'de? Bilmiyorum, belki ileriki dönemlerde. I don't know, maybe in the future. You have a good timing. Your Çok timing iyi is very good. timing'in var, zamanlaman var. I mean, you go from the elbow to the rim very quickly. Rim protection'da çok iyi bir şekilde gidiyorsun zaten. Really good timing. Çok hızlı bir şekilde gidiyorsun, çok iyi bir zamanlama. And then here, you're able to help, Burada zaten yardımcı olabiliyorsun then get back, ve geri geliyorsun. quick off your feet, really quick. Hızlıca ayaklarınla. So impressive, you know, how much you've improved your leaping ability. Çok etkileyici nasıl bu kadar geliştirdiğin. And then the technique of the verticality, what do you see here? Burada ne görüyorsun vertikal tekniğinde? Ya genelde savunmada ellerimi yukarıda tutmaya çalışıyorum. With the defense, I try to put my hands up all the time. Yani iyi kapatmaya çalışıyorum. Try Yani to screen bloklayamasam bile And atışı then- bozmaya çalışıyorum. And then if I cannot block, I try to destroy the way that he shoots the ball. Well, we made it through. We made it through the clips. You know, I think offensively, you have amazing touch and footwork and your hands and your passing. Hücumda çok iyi kabiliyetlerim var. Screening, perdelemede, what else? Passing, Passing, paslarında and your shooting is improving. ve zaten şutların gelişmekte. And then defensively, I think you have great Ve instincts. savunmada çok iyi içgüdülerim var. And so, one final question for you. Sana son bir sorum var. You know, there are players all over the world who are trying to make it in the NBA. NBA'ye gitmeyi isteyen dünyanın her bir tarafında oyuncu var. You have players from the NCAA, players from all over Europe, NCAA'den var, Players- Avrupa'dan var, now coming out of Africa. Afrika'dan var. 400 plus players already in the NBA under contract. 400'den fazla zaten oyuncu NBA'de kontratlı şu anda. Why do you think that Alperen Sengun will be able to make it at a high level in the NBA? Yani ben de kendi basketbolumu yaratmak istiyorum orada. I try to create my own basketball over there in NBA. Nasıl Nikola Jokic'in yani Nikola Jokic benim için bir örnekse, We talked about Nikola Jokic and as an example for me. ben de Türkiye'de yani Türkiye için benden küçüklere örnek olmak And istiyorum I want orada. to be an example in Turkey for Turkish people as an example over here. Ve Like oraya Nikola gittiğimde Jokic was an example for me. Great. Well, Alperen, thank you so much for your Alperen, time. çok teşekkürler bu Dennis, zaman için. thank you so much for the help. This has been Thank great, you. and you know, best of luck in the NBA in these next few NBA'de years. bol şans, önündeki senelerinde bol şans olsun ve sana çok teşekkür ediyorum Mike. sizinle konuşmak benim için çok değerliydi. It was a pleasure and it was very important for me to talk with you. Ve geleceğinizi duyduğumda çok heyecanlanmıştım. And when I heard that you will be in Turkey and you will come over here, I Ben was de- very excited. Ben de sizin kadar minnettarım. And I appreciate you as much as you do, so thank you so much. That's what Alperen said. Thank you so much. Çok It means a lot. Teşekkürler. Thanks for watching ESPN on YouTube. For live streaming sports and premium content, subscribe to ESPN Plus.